Herkese yeniden merhabalar. Örgü Serüveni YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geyik emzik zincirimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda geyiğimizin kafasını oluşturacağız. Bunun için açık kahverengi ipimi aldım. Sihirli halka ile başlıyorum. Ve içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. Kapatalım. Evet, ikinci sıramızda hepsine çift batarak 12 adet sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıramızda arttırma ve azaltma yapmadan 12 adet ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü sıramızda bir tek bir çift yaparak 18 adet ilmeğe ulaşıyoruz. Beşinci sıramızda iki tek bir çift yaparak 24 adet ilmeğe ulaşıyoruz. Altıncı sıramızda 3 tek bir çift yaparak 30 adet ilmeğe ulaşıyoruz. Yedinci sıramızda 4 tek bir çift yaparak 36 adet ilmeğe ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar, 7. sıramızın sonuna geldik. 8. sıradan 13. sıraya kadar arttırma ve azaltma yapmadan 36 adet ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, 8. sıradan 13. sıraya kadar ördük. 14. sıramızda 4 örüp 1 azaltıyoruz. Dört ilmeğimi ördüm. Ve şimdi azaltıyorum. İlmeklerimin sadece ön kısımlarını alarak azaltma işlemimi yapıyorum arkadaşlar. Evet, 14. sıramızı 4 ör 1 azalt şeklinde yaparak tamamladık. 15. sıramızda 3 örüp 1 azaltacağız. Üç ilmeğimi ördüm. Yine ilmeklerin ön lobunu alarak azaltma işlemimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, 3 örüp 1 azaltarak sıramızı tamamladık. Şimdi içerisine elyaf doldurma işlemini yapacağız. Güzelce tüm kenarlarına ulaştırıyoruz. Evet, elyafımızı doldurduk.
En son 3 örüp 1 azaltmıştık. Şimdi bu sırada 2 örüp 1 azaltıyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Evet, şimdi 1 örüp 1 azaltıyoruz. Evet, buradaki halkamız kapanmadan önce kalan boşlukların içerisine de bir miktar elyaf dolduralım. Evet, örmeye devam ediyoruz. Bir örüp bir azaltma işlemini yapıyoruz burada. Evet, bir ör bir azalt yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi tüm ilmekleri azaltıyoruz. Kalan ilmeklerimi toplamak için ipimi bir miktar uzun kesiyorum. Evet, kalan 6 ilmeğimizin sadece ön kısımlarını topluyoruz. Bu şekilde kafamızı oluşturduk. Evet arkadaşlar, şimdi geyiğimizin yakasını yapacağız. Bunun için ipimizi bir miktar dikmek için uzun bırakıyoruz. Ve 24 adet zincir örüyoruz. 2,5 milim tığımı kullanıyorum. İki adet daha zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Ve 3. ilmeğime battım. Pardon, 3. zincirimin içerisine battım. Ve her zincirimin içerisine 3'er adet ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu şekiller oluşmaya başladı. Evet, sıra sonumuza kadar geldik. Şimdi en son zincirin içerisine 3 adet ikili trabzan yaptık ve 1 adet de ilmek kaydırma yaparak kapatıyoruz. İpimizi biraz uzun kesiyoruz.
Ve burada dikmek için bıraktığımız ip ile birbirine düğüm atarak sabitliyoruz. Evet, küçük ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde yakasını tamamladık. Açık kahverengi ipimi aldım. Sihirli halka ile başlıyorum ve içerisine 5 adet sık iğne yapacağım. Kapatalım sihirli halkamızı. İkinci sıramızda hepsine çift batarak 10 adet sık iğne elde ediyoruz. Ve 4. sıralarda artırma ve azaltma yapmadan 10 adet ilmeğimizi örüyoruz. Beşinci sıramızda 4 tek bir çift yaparak 12 adet ilmeğe ulaşıyoruz. Dört ilmeğimi ördüm. Burada artırma işlemi yapıyorum. Yine 4 ilmek örüyorum. Ve yine artırma işlemi yapıyorum. Bu işlemi 2 defa yaptık. Altıncı sırada artırma ve azaltma yapmadan 12 adet ilmeğimizi örüyoruz. Evet, şimdi bu noktada karşılıklı tüm ilmekleri birleştirerek örüyoruz. Evet, bu şekilde örerek ilmeklerimizi kapattık. Dikmek için ipimizi uzun kesiyoruz. Evet, kulağımızdan aynı şekilde bir adet daha örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burun yapımına geçiyoruz. Bunun için bej rengi ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine 5 adet sık iğne yapıyorum. Halkamızı kapatalım. İkinci sırada hepsini çift batarak 10 adet sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sırada tüm ilmeklere ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Dikmek için ipimizi uzun kesiyoruz. Evet, burun yapımını da tamamladık. Şimdi sıra boynuzlarımızda. Boynuz yapımı için kahverengi ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İçerisine
5 adet sık iğne yapacağım. Kapatıyorum halkama. 2 sıra artırma ve azaltma yapmadan tüm ilmeklerimi örüyorum. Bir sıra daha örüyorum artırma ve azaltma yapmadan. 5. sıramıza geçtik arkadaşlar. Şimdi 2 adet sık iğne örüyorum. Üçüncü ilmeğimin içerisine 4 adet ikili trabzan yapacağım. Ama bu trabzanları toplarken tamamen kapatmıyorum. Bir defa çıkıyorum ve tığımda biriktiriyorum. Tekrar göstereyim. Doladım. İlmeğimin içerisine battım ve bir defa çıktım. Tutuyorum ilmeğimi, tekrar doladım. Tekrar ilmeğimin içerisinden geçirdim ve çıkarttım. Yine ilmeğimi tamamen kapatmıyorum. Doladım. Yine aynı ilmeğin içerisine battık ve bir defa çıktık. Evet, pıtırcıklı kuzu yapımındaki o yaptığımız pıtırcıklar gibi yapıyoruz bu noktayı. Eğer onun tarifini isterseniz onu da paylaşabilirim sizlerle. Bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi buradaki topladığımız tüm ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Ve 2. Evet, görmüş olduğunuz gibi boynuzumuzdaki buradaki çıkıntıyı oluşturduk. Şimdi 4 sıra artırma ve azaltma yapmadan 5 adet ilmeğimi örüyorum. Pıtırcığımızın üstünde yaptığımız zincirin içerisine batacağız. İlmek kaydırma yapıyorum ve kapatıyorum sıramı. Pardon. Evet. Dikmek için ipimi uzun kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde boynuzumuzu da tamamladık. Ve geyik emzik zincirimizin tüm parçalarını oluşturduk. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Birleştirme videosu eğer istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.